Türkiye şeriatla değil cumhuriyet sistemiyle yönetiliyor diye Allah'ın emir ve yasakları devre dışı mı kalıyor? Bir Müslümanın İslam'ı yaşayabilmesi için yönetim şekli önemli midir? Güzel bir soru. Resulullah Mekke'de yaşarken hangi yönetim şekli vardı? Cumhuriyet mi vardı? Ne vardı? Yoksa şey mi, şeriat mı şu? Yahu kardeşim, sana ne? Sen kendine bak. Şimdi Allah'ın Resullerinden hangisi devlete talip oldu? Bir tane hatırladığınız biliyor musunuz? Şimdi bunlar diyorlar ki ya Allah'ın Resulleri ne diyor? Sizlerden hiçbir şey beklemiyoruz diyorlar. Hepsinin söylediği bu. Bunlar da kalkmışlar kendilerini İslamcı şey yapanlar ya biz hiçbir şey istemiyoruz. Sadece devlet versinler yeter. O ne kadar şeyler bunlar. Tok gözlüler değil mi? Yahu ne devlet Allah'ını seversin. O zaman Musa Aleyhisselam dünyanın en artık bunlara göre en nokta adamı olur değil mi? Bu adamlara göre öyle olmaz mı? Peki Musa Aleyhisselam ne zamana kadar yaşadı orada? Firavun onlarla ilgili artık son noktaya geldiği zaman. Hatta onlar erkenden çıkmışlardı. Firavun arkasında orduyla takip etti. Öyle bir noktaya geldiler ki önlerinde ordu gibi deniz, arkalarında deniz gibi bir ordu. İki şeyin arasına kaldılar ama Allah yardım etti. Peki Muhammed Aleyhisselam niye Mekke'de yaşadı? Can güvenliğinin son noktasına kadar yaşamadı mı? Ya bu ne mantıktır Allah aşkına? Benden sorumluyum ya. Yok efendim işte şeriat devleti altında ondan sonra ayetleri saptırarak ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaikumul kafirun diyor. Ya lem yahkum bima enzel ne demek? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. Nedir? Hüküm önce kendi davranışlarını ona göre ayarlayacaksın. Ben ancak Musa Aleyhisselam demedi mi? Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ahi. Ya Rabbi ben sadece kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum dedi. Dolayısıyla ben İslam'ı yaşamak zorundayım. Ben dünyanın her yerinde olabilirim. Yani en kötü idare etsek bu Firavun idaresi değil mi? Bak Mekkeliler gibi değil. Mekkeliler kendi kız çocuklarını öldürüyorlardı. Tabii o zannediyorlardı ki dindarlık. Yani Allah rızası için öldürdüklerini zannediyorlardı. Allahü Teala bunu En'am suresinde anlatıyor. İnşallah önümüzdeki derslerde onda şey yaparız. Belki Firavun ne yapıyordu? İsrailoğullarının bütün erkek çocuklarını öldürüyordu. Bak bu kadar kötü. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarından değil miydi? Can güvenliği bitene kadar orada yaşamadı mı? Biraz akıllı olalım. Ya biz Allah'a şey yapacağız. Peki sonunda ne oldu? İşte Hişam onu gayet güzel anlattı. Sonunda Allah Firavun'un ve çevresindeki bütün o hanedanının sahip olduğu her şeyi kime bıraktı? Tamamına İsrailoğulları hakim oldu. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'ye, Medine'ye ve tüm Arap Yarımadası'na sahip olması gibi. Evet. Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Dene bakayım ekleyebiliyor musun? Şartlar ne olursa olsun her birimiz Müslüman olarak yaşamak zorundayız. Mesela hocam Firavun'dan bahsetti. Firavun kafirdi ama aynı evde yaşayan onun karısı Müslümandı. Bu da çok önemli, evet. Yani o şartlar zor demedi. Ben nasıl Müslüman olabilirim demedi. Ya da şöyle diyelim, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de onu met ediyor. Tabii. Zemmetmiyor. Rabbi ibni li indeke beyten fil cennet. Ya Rabbim bana senin katında cennette bir ev yap diyen bir hanımefendi yani. Ama bugün ne oluyor? Bak sen başladın, sen kendin kaşındın, onun için sana bir şey yapacak. Şimdi ne yapıyor? Ne deniyor? Efendim bir Müslüman hanımın kocası kafir olabilir mi? Asla. Mezheplerin hiçbirisi kabul etmez. Ulan siz hangi dinin mezhebisiniz Allah aşkına ya? Bari Müslümanım demeyin de bir millet de rahat etsin. Ve şimdi başından geçen bir olay.
Şimdi Fransızca sitenin yöneticisi ya. O yani senin yazılarını okuyup Müslüman olan bir Fransız vardı. Onu bir anlatsana. Evet hocam. Bir gün 2 yıl önce belki Fransız siteye bir mesaj geldi, bir soru. Ben Müslüman oldum. Araştırma yaptıktan sonra adam Müslüman olmaya karar aldı. Benden namaz nasıl kılınacağı öğrenmek istiyordu. Tamam, ben ona Skype üzerinde anlattım ona. Birkaç video gönderdim. Namaz nasıl kılınacak İslam'da. 2 gün sonra bana yeni mesaj gönderiyor. Soru soruyor. Diyor ben bugün benim Fransa'da yaşıyorum. Yaşadığım şehirde Müslüman bir kadınla karşılaştım. Kadınla biraz muhabbetim oldu ve bana bir şey söyledi. Bana dedi sen Müslüman oldun ama senin eşin, karın Müslüman değil. Bu nedenle sen onunla yaşamazsın bundan sonra. Ne yapacağım bu durumda diyor adam. Ya daha dün Müslüman olan bir insana bunu diyebiliyor Müslümanlar var ya. Hem yanlış hem yani onun vakti de değildi doğru olsa bile. Adam daha dün İslam'a girdi. 2 gün sonra yok. Mezhepler öyle demiyor mu? Zaten mezheplerin böyle bir şey dedikleri için kadın konuşuyor yani. Yoksa Kur'an'da böyle bir şey yok. Kur'an'da var işte. Ne var? Firavun'un karısı mümin ya. Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın karısı kafir. Yani bu şartlarda hangi Fransız Müslüman olacak yani? Yok, Müslüman olursam ailemden ayrılacağım yani. Onlardan uzak duracağım. Ya işte ben Norveç'e ilk gittiğimde ta sonuna kadar zaten o Norveçli Müslüman hanımlar, bazılarının yanında kocası var, bazısının yok. Bize ellerinden gelen bütün misafirperverliği gösterdiler gerçekten. Yani asla şey yapılmaz yani hafife alınacak bir tavır değil. Çok güzel bir şey yaptılar. Şimdi orada onlara sordum. Dedim ki burada en çok Müslüman olan kim? 3 tane de cami yaptırmışlar Tromsø'da. Yani o beyaz gecelerinin ve güneşsiz günlerin yaşandığı yerde dediler ki ya en çok Müslüman olan hanımlar da dediler. Ama çok büyük problem var. Nedir? Kocanızdan ayrılacaksınız diyorlar. Ya yani bu ne demek? Sakın Müslüman olmayın demektir değil mi? Evet. Hocam bir şey değil. Söyle. Dedim Firavun'un evinde Müslüman bir kadın vardı. Aksi bir örnek var. Tam tersi. Nuh Aleyhisselam Nebi olmasına rağmen evinde tek Müslüman oydu. Oğlu bile Müslüman değildi. Karısı da Müslüman değildi. Demek istiyorum şartlar ne olursa olsun biz Müslüman olmak zorundayız. Müslüman gibi yaşayabiliriz yani. Evet Şartlar ya, önemli değil. Ya ben benden sorumluyum ya. Öbürlerine örnek olma görevim var o kadar. Anlatırım, kabul eder etmez.